Selamun aleyküm. Olur bu arada. Hoş geldiniz videomuza. Hoş geldiniz. Herkese tekrardan merhabalar. Yorum attınız, bütün yorumları gördük ve sevindik. Her birinize desteğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bütün yorumlarınız için teşekkür ederiz. Çok güzel yorumlar, çok güzel Kesinlikle, katkılarda kesinlikle. bulundunuz. Çok sağ olun, var olun. Bugün ne yapacağız? Ne Bugün yapacağız? başlıktan da anlayacağınız üzere Asr suresinin psikolojik incelemesini yapacağız. İncelemeye geçmeden önce tekrardan size bir şeyler söylemek istiyoruz. Bunlardan biri İslam alimi olmadığımızı tekrar hatırlatmak. Bizler psikolojik danışmanız. 2 psikolojik danışman. Evet, bunun üzerinden inceleme yapmaya çalışıyoruz. Bir de şu, sadece mealler üzerinden değil birçok tefsir ve başka kaynaklardan, psikolojik kaynaklardan da yararlanarak bu videoyu çıkarıyoruz. Önerileriniz için tekrardan teşekkür ederiz ama Kesinlikle. kaynakları yazmayı mutlaka eksik etmeyin. Biz onlara bakıyoruz gerçekten. Şimdi sureye geçmeden önce ben birazcık bu Kur'an'ın hem psikolojik incelemesinin de önemini birazcık anlatmak istiyorum. Bu indiği toplulukta büyük değişimlere yol açmış aslında bir kitap. Çünkü Asr-ı Saadet dönemine geçmeden önce bu toplulukta tam olarak bir ilim öğrenme gibi bir durum yoktu. Bir ekonomide herkes kendi, yani güçlü olanın sözünün geçtiği bir ekonomi sisteminden bahsedebiliriz. Kabile anlayışı vardı yine burada. Kim güçlüyse onun sözü geçiyordu. İsteyen istediğini istediği gibi öldürebiliyordu. Çünkü güçlü olanın... Bir düzensizlik, bir kargaşa vardı Evet, yani. evet. Güçlü olanın sözü geçer gibi bir anlayış varken Kur'an'ın, yani İslamiyet'in gelmesiyle birlikte toplumda büyük değişimler oldu. Bunlardan biri mesela yine güçlü olanın değil aslında takvanın önemli olduğu anlayışı ve bu yüzden de kimse şey gibi bir anlayış içerisinde değildi. İstediğim her şeyi yapabilirim. Çünkü bundan önce öyle bir anlayış vardı. Güçlüyse eğer istediği her şeyi yapabilirdi. Ama şimdi kimse olmasa bile Allah'ın onu gözlediğini hissettiği için kimsenin olmadığı yerde bile dürüst davranıyor kişi. Ya da kız çocuklarının diri diri gömüldüğü bir dönemden kadınların haklara sahip olduğu miras alma hakkı, ilim öğrenmek, ilim alanında birçok sahabe kadınlar var. Sonra Bir ticaret yandan rüzgar geliyor değil mi? Evet, ticaret alanında. Ya birçok alanda kadınların sözünü geçti ve kendi seçim haklarının olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yani Müslümanlığı kendileri tercih ediyorlar. Yani bir seçme hakları var aslında döneme yine. Çok güzel bir özetledin. Yani İslam dini aslında o bundan yaşanılmayacak ortama, yaşanılabilecek bir ortama Kesinlikle çevirme. Hani örnek bir topluma dönüştürdü. normalde ait hissedilmeyecek bir topluma ait hissedilebilecek, güvende hissedilemeyecek bir yere güven duygusunu Aynen verilebilecek öyle, bir evet. noktaya Yani getiren bir durum yaratıyor aslında zamanında. Kesinlikle. Yani kendi dönemlerinde ticaret anlayışı dediğim gibi hani kim güçlüyse, kimin sözü geçiyorsa onun daha çok etkin olduğu bir yerden kendi pazarlarını, yani Müslümanlar kendi pazarlarını kurduğunda dürüst bir ticaret anlayışı ortaya çıkmış oldu. Ve hatta döneminde, o dönemde Medine'de olan, yani benim bildiğime göre Medine'de olan Yahudiler bile bir yerden sonra artık Müslüman pazarından alışveriş yapmaya başlıyorlar. Öyle bir dürüst ticaret anlayışından Çünkü bahsediyoruz. hak var, hukuk var, adalet var. Evet. Ve suffe denilen ilim merkezleri vardı Medine'de yine. İlmin ne kadar önemli olduğu, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum şeyinden de yola çıkarak. Yani aslında çok örnek bir toplumun inşasından bahsediyoruz aslında bu Kolay kitapla. bir şey değil aslında, değil mi? Yani ki de. tam 180 derece, tam zıttı. Ve evet, çok kısa bir sürede, yüzyıllardan bahsetmiyoruz. Çok Ki, kısa bir sürede örnek bir toplum bir inşası devrim gibi yapılmış. aslında. Kesin kes, Kesinlikle. net sınırlar, net. Da bunun önemi, bir insan psikolojisinde nasıl böyle büyük bir değişim yaratabileceği, örnek bir topluma dönüşmesi o toplumun, onun üzerinden bile inceleyebiliriz. O yüzden fazlasıyla önemli. Evet. Şimdi Suriye'ye geçecek olursak. çok güzel bu sure bu arada arkadaşlar gerçekten. Evet. Hani okumuşsunuzdur, Bu arada benim en sevdiğim sure bu. anlamını araştırmışsınızdır ama çok bütüncül. Hem zamanını anlatıyor hem bu zamanı anlatıyor. Boşuna andolsun ki zamana diye başlamıyor aslında. Yani bence müthiş bir sure ki zaten İmam-ı Şafii Bir şey diyeceğim. Yorumlarda izliyorsunuz. Bazen coşkumuz yansıyor. Bu surelere karar verirken de aslında birazcık hissederek seçmeye çalışıyoruz. ki İmam Şafii Hazretleri'nin, bunu bu konuya çalışırken öğrendim. İmam Şafii Hazretleri bu sure için şunu söylemiş: eğer başka hiçbir sure inmemiş Evet. olsaydı sadece bu sure Müslümanlar için yeterliydi. Gerçekten müthiş bir sure ve çalışırken şunu fark ettim: açıldıkça açılıyor, açıldıkça, yani
o kadar derin ki burada bahsettiğimizden çok daha derin olduğuna zaten eminim. Ve hatta mesela şöyle bir not da eklemişler, mesela hani günümüzde o kişisel gelişim kitaplarının veya psikoloji kitaplarının sayfalarca anlattığı şeyi 13 kelimede aynen. anlatıyor olması zaten apayrı bir örnek. Aynen Bütüncül öyle. bakabilmek tabii ki burada mühim bir nokta. Biz de bunu açıklamaya çalışacağız Evet birazcık. ve sadece 3 ayet yani. Şayet. Bu arada Mehmet Akif Ersoy da Lütfen. Evet, Lütfen. yani İstiklal Marşı'nın yazarı Lütfen. Mehmet Akif Ersoy da bu sureye bayağı bir şiir yazmış ve sürekli bundan bahsediyormuş. Onun da bayağı Böyle önem eklemeler verdiği bir sure. göreceksiniz videolarda. Ve son olarak da sureyle ilgili şöyle bir ayrıntı söyleyeyim. Zaten surenin içerisinde de tavsiye etmekle ilgili bir kısım var, bunu biliyorsunuzdur. Sahabe efendilerimiz de bu sureyi birbirleriyle karşı karşıya geldiklerinde sohbetlerinin sonunda ayrılmadan önce birbirlerine bu sureyi okur, öyle ayrılırlarmış. Ki Öyle surenin değişik mealini bir de aslında hatırlatıcı da var. sağlamış oluyor Evet, bakın. aynen öyle. Maşallah, bu arada çok güzel bir yerde çekelim dedik, böyle Evet. Kur'an'dan bahsederken, psikolojiden bahsederken ferah ferah bir ortam. Yaz aylarında biraz içiniz Evet. serinlesin istedik. Evet. Şimdi sureye giriş yaparken yine Fatiha'da olduğu gibi anlamını açıklayarak birazcık Tabii ki. girmek istiyorum. Asr. Yani işte tefsir kaynaklarından da baktığımız üzere zaman, çağ, ikindi vakti gibi gibi bitmesi çevrilebiliyor. Zaman anlamını ele alarak. Şimdi ilk ayet vel asr, yani asra, zamana yemin olsun ki. Şimdi ben bunu ilk okuduğumda şöyle dedim. Yani biz neyin üstüne yemin ederiz? Çok değer verdiğim bir şey değil mi? Çoğunlukla şey olur hatta. Tabii ki de bizim dinimizde yemin önemli bir konudur. Öyle her şeyin üzerine hemen yemin edilmez. Ama yemin ettiğimiz şeyler üzerine konuştuğumuzda işte mesela şey denir çoğunlukla, işte çocukların üzerine yemin et. Çünkü bu dünyada Çok en değerli değer ve verdiğin kıymetli şeyler şey. üzerine deriz. Ve Allah Kur'an'da birçok şey üzerine yemin eder. Bunlardan biri de zaman. Güneşe falan yemin ettiği birçok yerde var. Bunun anlamı da şu. Değerli olan bir şeyin üzerine yemin ediyor Zaman. Allah. Zaman. Yani o kadar değerli bir şey ki zamana yemin olsun Geri diyor. koyulamayacak nadir şeylerden bir tanesi. Kesinlikle harcanan, sürekli biten, giden ve çoğunlukla fark etmediğimiz bir şey. Yani geçtiğini anlayamadığımız, harcadığını çok anlayamadığımız bir şey. Bir sonraki cümlede şudur. İnnel insane lefî husr. İnsan Yani gerçekten insan ziyan gerçekten içindedir. ziyandadır. Yani bunu söylüyor. İnsan gerçekten ziyandadır çünkü zaman diye bir kavram da var. Yani o birbirini birlikte, yani döngü şeklinde birbirini de tamamlıyorlar. Yani zamana yemin olsun, insan ziyan içindedir, insan ziyan içindedir çünkü zaman da var ve bu bana direkt şey çağrıştırdı. Yani yani insan yaşlanmaya doğru gider. Evet. Çürümeye doğru gider ve bu işte fizikte de entropi yasası vardır, biliyorsunuzdur. O entropi yasasında da şunu anlatır. Yani her şey düzensizliğe doğru gider. Çürümeye, yaşlanmaya ve enerjisini kaybetmeye doğru Kesinlikle. gider. Ve burada hiçbir şey yapmaksızın insanın zamanın da varlığıyla hep daha ziyana doğru gittiğini de anlatıyor gibi geliyor Kaçınılmazdır. bana. İnsanoğlunun hayatta savaşamayacağı bazı şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi zaman. Bir tanesinde şöyle bir diziden örnek vermek istiyorum. Game of Thrones'ta hani ölümle savaşamazsın diyor. Zamanla da savaşamazsın. Yani Evet. zamanı ancak kabul edip ona alan açıp sağlıklı bir şekilde değerlendirebilirsin. Elinde olan o kıymetli şeylerle, ki bununla alakalı çok güzel bir örnek vardı. Buz. Evet. Vermek ister misin o örneği? Verebilecek Hangi mi? alim hatırlamıyorum Evet. ama bu kavram için bir gün pazara gidip şey yapıyor. Buz sattığını ve sermayesi eriyen bu kişiye yardım etmek, merhamet göstermek istemez misiniz diyor. Yani aslında orada eriyen sermaye hepimiz için zaman. Ve şunu, yani burada zamana dikkat çekmesinin bir önemli şeylerinden biri de şu. Diyor ki yani bize göre tabii ki de zamanı fark et bak. Zaman, Evet. anı fark et. Geçip gidiyor. Ve sen anda kalabilirsen, anı fark edebilip ve değerlendirebilirsen, ki nasıl değerlendirilmesi gerektiğini Açıklıyor ileriki ayette ileriki ayette. açıklıyor. Yani anı fark et, zamanı fark et. Bu giden bir şey çünkü. Ve sen hüsrana doğru, ziyana doğru gidiyorsun. Ve yine çalışırken zaman yönetimiyle ilgili tabii ki de namaz vakitlerinin ne kadar zamanı değerlendirmek açısından, yani zaman yönetiminden bahsederiz ya, işte modern psikolojide çok işlenen bir konudur. Kesinlikle. Zaman yönetimi nasıl yapılır? Ve Ve- sadece zamanla da alakalı değil aslında, hani ziyan, bu ilk iki ayetteki ziyan kelimesine değinecek olursak, hani namaza giden süreçte, abdest alma sürecinde kişi aslında kendini temizler. Hani bir Evet. bakıma ruhunu ve kendini temizler ve
Fark edersiniz ki insan değerli bulduğu bir şeyi temizler. Dışarıya çıktığı zaman temiz kıyafetlerle çıkmayı tercih eder. Çünkü tercih edilen bir varlık olmak ister. Yani ziyan olmuş bir ürünü temizlemezsin. Bu da bilişsel çelişki olarak sen ziyanda değilsindir'i Evet, çağrıştırıyor aslında. kesinlikle öyle. Hem Kesinlikle ziyan öyle. olmaktan koruyor hem de ziyanda olmadığını hatırlatıyor. Hani Ziyanda olan biri bu yine okurken şeyi fark ettim. bunu Bu çok hissederiz değil mi Gamzeciğim? modern psikolojide de sürekli bahsedilen şey ki seninle bunu konuşurken Evet. de söyledik. Hani mesela depresyon süreci bile Kesinlikle. kişinin ziyanda hissetmesi. Yani ziyanda olmak ne demek? Harcanan, boşa giden. Bu manaları da çıkabilir. Yani bazen kendimizi istemsiz kötü hissederiz. Ve deriz ki neden kötü hissettiğimi bilmiyorum bile. İçsel Ve huzursuzluk yaşarız. tabii ki de yani bunun sebeplerinden biri de ziyanda oluyor olman. Yani diyor ki ayetin devamında sana bu 4 şeyi yapmıyorsan ziyanda hissedeceksin, ziyanda olacaksın. Ki Ve bunu kişi bunu hisseder. çoğu zaman hissederiz. Özellikle günümüzde daha Evet. çok hissetmeye başladık. Çünkü çoğumuz artık hayatta yeterli, becerikli, kıymetli, özellikle kıymetli hissettiğimiz bir noktada olmuyoruz. Hani gündelik hayatta şöyle bir cümle var. O burada ziyan oluyor. Hani bazen bazı Evet. kişiler bazı yerlerde o burada potansiyelini gerçekleştiriyor. Burada harcanıyor, bak harcanmak kelimesi. Çünkü Evet. harcanılabilir oluyor. Ziyan olan şey harcanılabilir bir konumda. Ve son ayetimiz. Gözleri pırıl pırıl parlıyor şu an. Yanındayım. Ben bizzat olarak görüyorum. Evet. İllellezine amenü ve amilus saliyati ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Yani şunu söylüyor. Diyor ki bu ziyanda olanlardan bahsettikten sonra şunlar dışında olan kişiler. Bu dışında olan kişiler kim? İman edip salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Teker teker işleyelim istiyorum. Öncelikle iman etmekten bahsediyor. Yani başlangıç Bir temelimiz, pusula. ayağımızı sağlam bir yere basacağız ilk Aynen. önce. Bir iman. Yani iman bir amaç, bir yol, bir Yol, bir harita pusular olacak abi. gösterecek sana. Ki burada aklımda direkt şu canlanıyor. Bakara suresinde 2. ayetinde o kitapta hiç şüphe yoktur. Bu müttakiler için yani doğru yola iletilmek isteyenler için de bir yol gösterici, bir rehberdir diyor ya. Yol gösterici, rehber olarak bu imanın yani iman olarak şeyini tercih edebilirsin. Sana bu yol gösterecek. Sana bir harita çiziyor aslında temelinde. Ve sana bir amaç veriyor, bir temel atıyor. Bu o kadar önemli bir şey ki çünkü modern yaşantıda çoğumuz anlam arayışı içerisinde giriyoruz çoğu zaman. Bu bize sıkça sorulan sorulardan biri oluyordu canlı yayınlarda da. İman birine aslında bir amaç, bir anlam veren bir şey yani kesinlikle. Ve İkinci kısma geçtiği yer o kadar güzel ki diyor ki salih amel işleyenler. Sana diyor ki sadece imanla kalma. İnandın, eyleme geç. kesin. Harekete geç. Ki bu İnşirah suresinde de bu sureden önce inmiştir İnşirah suresi de bildiğime göre. İnşirah suresinde de kastedilen boş kaldığında yeni kalk ve yeni bir işe koyul diye geçen ayette olduğu gibi. Yani sana diyor ki boş durma, salih amel de yapman gerekiyor. Tamam iman ettin. Sonra ne? Salih amele geç. Yani eyleme dökmek bir işe, faydalı olmak, o başta bahsettiğimiz ziyanda olma kısmına yönelerek yine orada ziyanda olursak faydasız oluyorduk. Salih amel işleyerek faydalı oluyorsun kendine ve etrafındakilere, topluma. Bir Ki işe yarıyorsun Biz yani. bunu danışmanlık ortamında da söyleriz aslında. Hani güzel şeyler yapmayı, Evet, hani evet. hatırlatırız. Hani hayatınızdaki güzelliklere odaklanmayı hatırlatırız. Çünkü şöyle bir durum vardır. Eğer salih amel birine en ufak yani yapabileceğiniz en kolay ilk adım da olabilir bu. Hani gerçekten güzel bir şey yere paylaşıp bir not dökmek bile olabilir. Kişiye yeterli ve değerli olduğunu, kıymetli Evet. olduğunu ve bir şeylere yetebildiğini hatırlatır. Bu da aslında kişinin ziyanda olmadığına tekrardan bir hatırlatıcı Evet. olmuş olur bir bakıma. Yani bir işin salih amel olduğunu nereden anlayacağız? Kişi burada yine bocalar ve burada birinci önerdiği şeye gidiyoruz. İman. Bu size yol gösterici bir haritadır. Ve bu arada şunu söyleyeyim. Bu 4 öneri yani anlatılan şey bu 4 tane geçen iman, salih amel, hak tavsiye etmek ve sabrı tavsiye etmek. Her biri birbiriyle bağlantı. Yani sistemden bir tanesini çektiğinizde diğeri boşa düşüyor gibi oluyor. Kesinlikle. Hepsi birbirini tamamlıyor. Yani sadece bir tanesini yapmak değil, 4'ünü birden yapmak gerekliliğini de anlatan bir şey. O yüzden birbirlerini tamamlıyor. Yani salih amel yapmak, tamam da ne salih amel? İmana geri dönüyorum. İman neyi salih amel olarak görüyor?
ve bir yol gösterici Kesinlikle alıyorum ve yine oradan. şunu da söylemek istiyorum bu durumlarda. Bazen kişiye birilerine yardım etmek, birilerinin işini kolaylaştırmak zor gelebiliyor. Hani ben iyi bir durumda mıyım ki yardım edeyim gibi bir durum oluyor. Arkadaşlar çıkmak için bu durumu yapmamız gerekiyor. Çünkü ben bir hatırlatıcı olarak söyleyeyim. Kişi bir sorumluluk almadığı zaman, ekstra çaba göstermediği zaman zaten bunlara meyil edemiyor ve bu durum içinde sıkışıp kalıyorsun. Şimdi Tavsiye ederim. hakkı tavsiye etmek. Artık başkalarına, yani toplumsal hareket etmeye doğru oraya geçtiğin bir yer. Hak. Ama bu hak dediğimiz şey ne? Tabii ki de bunun birçok tefsirini yapan alim var. E, Onları kendi içerisinde lütfen böyle ekstra siz kendi araştırmalarınızla yapın. Ama biz burada dediğimiz gibi birazcık psikolojik boyutuna da girmek istiyoruz. Ben bu sureyi dediğim gibi aşırı seviyorum. Bu hak kısmının bende çağrıştırdığı şey çünkü şu. Kendi değerler sistemine sahip çıkmak. Çünkü modern toplum bize bir değerler sistemi empoze ediyor. Başarı şu demek, güç bu demek. Başarıya giden yolda şunu yapmak mübahtır falan. Değil mi? Sana belli başlı bazı doğrular yapıyor ve diyor ki şunu yapman lazım, bunu olman lazım, buna sahip olman lazım. Bir sürü sana değer Evet, empoze ediyor. Senin bu konuda savrulmaman için Kendi propagandasını yapıyor aslında. sürüye uymamak için hakta kalman çok önemli. Ve hak denilen şey benim dediğim gibi yine bakış açımda ve araştırmalarımdan da yola çıkarak benim zihnimde canlanan hak kavramı şudur. Gerçek kişiden kişiye değişen bir şeydir. Bu Farabi'nin de Mutluluğun Kazanılması kitabını yakın zamanda okuyorduk. Orada da bahsediyor mesela Farabi. Bazı öğretiler toplumdan topluma değişir ve bir kültüre göre saygı kavramı başka bir şeyken bir kültüre göre saygı kavramı mesela başka bir şeydir. Yani bu bir gerçekliktir. Senin toplumun için saygı budur. Hı hı. Ama başka bir toplum için farklı olduğu için gerçeklik kişiden kişiye değişebilir zamanla. Ama hak denilen şey kişiden kişiye değişmez. Mesela ölüm haktır denmesi gibi. Hı hı. Ölüm değişmez bir gerçektir. Kişiden kişiye değişmez. Ve burada hakkı tavsiye etmek yine dolaylı olarak diğer bütün maddelerle birleşiyor. Hak, bazı sahabeler bu hakkı Kur'an olarak adlandırıyormuş. Yani sana diyor ki hak, yani mutlak gerçek, değişmez bir gerçek olanı tavsiye etmen gerekiyor. Kişiden kişiye değişmeyecek bir şeyi ki herkes kendine göre değiştirmesin bunu. Gerçek, sabit ve şüphe içinde içermeyen bir şey olsun. Yani yine Bakara 2'ye gidiyoruz. Hı hı. O kitapta şüphe yoktur. Kesinlikle. Yine temel bir yere sağlamlık veriyor ve yine senin ayaklarını temel ve sağlam bir yere götürüyor. Burada da yine Numan Ali Han'ın bu As suresiyle ilgili tefsirini izlerken orada bununla ilgili şunu söylemişti. Aşırı hoşuma gitmişti. Diyor ki bunun bir anlamı da şudur aslında. Biri ateşi çıktığında ya ateşin var doktora danışmalısın der. Birinin bir problemi olduğunda işte bir danışmana git, bir psikoloğa danış diye tavsiyede bulunursun. Burada da Kur'an'ı tavsiye etmelerinin aslında mantığı şu: bir problemin var, bir sıkıntın var büyük ihtimalle şu an ve Allah'a git. Yani onun bizle iletişim kurduğu Kur'an'a yönlendirmek. Yani yine uzmanına yönlendiriyor aslında seni. Bilmiyorum şu an mesela bizi izlerken sizler güzel duygular hissediyor musunuz ama biz şu an çok güzel duygulardayız. Bir huşu hissiyatı da var. Korumak, hakkı tavsiye etmek, aslında dürüstlüğü tavsiye etmek kişide şunu da anımsatabilir. Benim saklanacak ve gizlenecek bir şeyim yok. Çünkü bir durumda eğer saklayacak veya gizleyecek bir şeyiniz varsa, ki burada doğruyu söylemek, hakkı tavsiye etmek buradan geçiyor, kaçarsınız. Köşe bucak kaçarsınız. Hayatınızda her şey çok güzel olsa da Evet. saklanmak ve gizlendiğini düşünsene. Cennette yaşıyorsun ama saklanmak ve yorulursun. Kaçarsın. Bazen hayatta da yetersizliklerimizden dolayı, başarısızlıklarımızdan dolayı saklanırız ve gizleniriz. İnsan içine çıkmak istemeyiz. Ve son tavsiye, sabır. Sabır o kadar önemli bir kavram ki Kur'an'da sabır çokça bahsedilen bir şey, diğer her şey gibi. Ve yine Bakara suresinde sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin diyor. O kadar bahsedilen bir şey ki sabır, bu hız çağında, modern dünyada birazcık unuttuğumuz da bir şey bence. Çok sabrı tavsiye etmek. Sabır. Nedir Sabır. sabır? Sabır Gazali'ye göre kişinin aklını ve dini emirleri nefsi ve arzu uyandıran şeylere tercih etmesi.
Yani orada sebat göstermesi aslında bir yandan da. Ve Gazali'ye göre yine diyor ki sabır sadece sıkıntıya düştüğünde gösterilen bir şey değil, bollukta da nefsani şeyleri gitmemek için gösterdiğiniz bir sabır. Bu benim çok hoşuma gitti mesela. Çünkü sabrı genelde çoğu zaman, yani en azından sıkıntıya düştüğünde Evet. kullanmamız gereken bir şey olarak düşününce hayır. Bazen bolluk da insanı nefsani şeyleri ve savrulmaya doğru götürür. Yani Özellikle ne evet. kadar fazlalık varsa o kadar savrulabilirsin. Kesinlikle yolundan sapmamak ve kendini korumak adına ki Evet. aslında İslam dini çok koruyucudur aslında. Çünkü bazen ne yaptığından daha çok ne yapmadığın da çok önemlidir. Bazen Evet. insan boşluğa düştüğünde sapıtmaya meyil edebilir. Çünkü insanoğlu çoğu zaman bir şeyler yapma gereği hisseder. Ziyan olmamak adına. Hani bu aceleciliğimiz de bundan kaynaklanır. Ama din bunu korumaya meyleder. İbadetleriyle aslında bir bakıma. Ve en sevdiğim şeylerden biri de şu aydınlanma yaşamak oldu. Şimdi modern psikoloji tabii ki de birçok kurama ayrılır ve bu kuramlardan biri de kabul ve kararlılık terapisidir. Ve bu modern psikoloji içerisinde kabul ve kararlılıkta şunu anlatır aslında kişiye. Zorlandığın duygu ve düşüncelere karşı bu duygulara alan aç ve bunları kabul etmeyi öğren. Aynen öyle. Şimdi bu aslında sabır. Yani sabır dediğimiz şey değiştiremeyeceğin ve dönüştüremeyeceğin, zorlandığın şeylere karşı savrulmamak, yıkılıp gitmemek, sebat, yani kararlılık ve kabul göstermen, metanet göstermen, kabul etmen, alan açman ve sabretmen. Ama sabır yine herkesin yapabileceği bir şey değil. Yine maddeler kendi içerisinde birbirini şey yapıyor. İmanlı olan kişi bu sabır gösterebilir. Sabra sabır göstermek de ayrı bir şey oldu açılım ama yani sabır da insan- yine imanın destekleyebileceği. Yani ayağını sağlam bir yere basmadığında bu sabrı niye gösterdiğini de bilemezsin. Şikayete gidebilirsin. Bir de insan bana göre bazen neden sabır gösteremiyor biliyor musun? Acele ediyor. Çünkü ziyan olacağından korkuyor. Böyle bir korkusu var. O yüzden sabır edemiyor. Sabır etmekten korkuyor. Çünkü diyor ki vakit geçtikçe Hayır abi. Yani biz bunu hep söylüyoruz. Gecikmiş hissediyoruz, geri kalmış hissediyoruz. Sanki hayatımız çok diğerlerine göre yarıştan Evet. kopmuş. Yok öyle. Hani her şey hayrına göre oluyor. Her şey olması gerektiği sırayla oluyor. Yani biz bu işleri yaparken bile hani bunu birçok kez hayatımızda şahit olduk. Her şey olması gerektiği süre zarfında oluyor. Kesinlikle. Bence bu surenin en güzel mesajlarından biri de bu. Başkalarının ne dediğine odaklanma. aynen Sana bir öyle. yol haritası çizilmiş ve bir şeylerle ilgili hakkı tavsiye et. Yani hakkın ne olduğunu bil. Kendi değerler sistemini kur. Başkaları sana Sabır zaman et. geçiyor, geç kaldın, yaşın ilerliyor. Bunları dediğinde hayır. Çünkü yapılması gereken şeyler belli. İman, salih amel, hak tavsiye etmek ve sabır göstermek. Sabretmem gereken Ama yerde sadece de. de bekleme yani. Çalıştıktan sonra sabır göster. Tevekkül kavramını da Tabii ki de, unutmayalım. tabii ki de. Önce Sabırla ilgili yine düşünürken şu geldi aklıma. Sabır yine bu modern psikolojide yine çok işlenen bir konu. Disiplin oluşturmak. Hı Bu hı. canlı yayınlarda da bize çok geliyor. Ben ders Hı hı. çalışmak istiyorum. Nasıl disiplin oluşturabilirim diye. Hı hı. Aslında disiplin oluşturmak için gereken en önemli şeylerden biri de sabırdır. Çünkü disiplin oluşturmak şöyle bir şeydir. Size nefsi ve arzulu gelen, sizin nefsinize hoş gelen ve çok daha kolay gelen şeylerden uzak durmayı seçip yapmanız gereken ve o sırada size çok zor gelen şeye odaklanmayı tercih etmek. Aslında bu Gazali'nin sabırda açıkladığı şeye de çok uyuyor. Bu yüzden de bir şey konusunda da yani disiplin oluşturmak istiyorsanız burada hatırlamanız gereken şey bunun içerisinde sabrın olduğu. Hepinize sabrı tavsiye ediyorum. Bir diğer sabırla ilgili konuşmak istediğim konu psikolojik sağlamlık konusu. Hı hı. Psikolojik sağlamlık yine modern psikolojinin içerisinde geçen bir kavram ve psikolojik sağlamlıktan bahsederken psikolojik esneklikten de bahsederiz. Yani kişinin var olan durumlarda kapılıp gitmemesi, bunu olgunlukla karşılayabilmesi, kendi içerisinde bir denge ve tutarlılık tutturabilmesi. Ve bunun yine en önemli şeylerinden biri sabır. Hı hı. Çünkü sabır olmadığında kişi şikayete gider ve mesela bunu danışma oturumlarında da istemeyiz ya, kişinin sürekli sadece şikayet halinde kalıyor olması ve dönüştürmesi, yani geviş getirme, işine dönüştürmesi, o şeyi sürekli tekrar etmesi ve sadece anlatmaktan ve şikayet etmekten aslında zevk alıyor olması. Ama burada sabır dediğimiz şey, burada yine kişiye diyor ki hayır, yani yaşadığın şeyleri kabul, anlamlandırma, alan açma, bunları öğrenmek ki duygu kabulü dediğimiz noktada yine sabırdan Bakalım, bahsederiz. bu videonun buraya kadar gelmeye kimler sabır etti bakalım. Kimler sabredenlerden. Ve son kısım, Evet. bunları tavsiye etmekten bahsediyor. Hı hı.
Ve bu tavsiye... Neden ama tavsiye Evet. etmekten bahsediyor? Neden Çünkü bahsediyor? hocam tavsiye etmek insanı aynalar. Tavsiye etmek insanı hizalar. Tavsiye etmek kişiye kendisine de bir uyarıcı, kendisine de bir Evet. hatırlatıcı yapma fırsatı tanır. Çünkü kişi kendini görür. İnsan insanın yansımasıdır. Ve şöyle bir durum var. Biz bunu hep alanda terapilerde de söyleriz. Sosyal destek çok önemli bir kavramdır. Bazen insanı binaya benzetiriz. Binaların da destek noktaları vardır, dayanakları vardır. İnsanın da dayanakları aslında bu sosyal zincirlerdir. Zincir kelimesini öylesine seçmedim. İnsanı bir demire benzetecek olursak bir demir parçasıyla bir zincir halat aynı etkiyi görmez. Evet. Kopma derecesi artar, birliktelik artar, dayanıklılığı artar. O aslında psikolojik dayanıklılık artar. Sosyal desteğin böyle bir önemi vardır. Tavsiye edelim. Burada kendin için yaptığın şeyi, ki burada bu arada tavsiye kısmında yine Bakara suresinden 44. ayetti galiba, bunu not almıştım çünkü çalışırken. Evet, Bakara 44'te siz iyiliği emrediyorsunuz ama kendiniz aynı şeyi hani yapmıyorsunuz, buraya o ayeti de koyarım. Hiç aklınızı çalıştırmıyor musunuz diye Allah uyarıda bulunuyor. Yani burada tavsiye ettiğimiz şeyi kendimizin de yapması gerekliliği çok açık bir şekilde Kur'an'ın bütününe baktığımızda daha da anlaşılır bir şekilde zaten ortaya çıkar. Ve burada şey diyor, kendin için yaptığın şeyi diğer kardeşin için de yapmalısın. Çünkü tekamül edeceksek toplumsal bir şekilde tekamül ederiz. Tek bir kişinin büyümesi ve gelişmesiyle değil de toplumsal olarak büyümek ve gelişmekle ancak gerçek bir kurtuluştan bahsedebiliriz ki Fatiha'da da bunu işlemiştik. O zaman şunu diyebilir miyiz Gamze Hocam? Bu videomuzu izleyen artık ailemizdeki, dost meclisimizdeki insanlar bu videoyu tavsiye etsinler mi? Etmişler zaten. Çok sağ olun. Çok onun tavsiye için de. etmişsiniz bu arada. Paylaşmışsınız. Evet. WhatsApp'lardan, sosyal medyalardan göndermişsiniz. Sizlerin de sayesinde Evet. videomuz çoğu insana ulaşmış oldu. Bu konuda da teşekkür ederim. Ve yine bunu hatırlatmak istedim ki burada tavsiye sadece tek taraflı değil. Yani tavsiye vermeye açık olmak kadar tavsiye Kesinlikle. almaya da açık olmak gerekiyor. Tavsiye bu arada gidip birine akıl vermek değil. kavramında burada anlatılmıyor. Yine burada kendi içerisinde bir döngüyü, dediğim gibi birbirleriyle tamamlayan 4 madde olduğu için salih amel kısmına gidiyoruz. Salih amel iyi, doğru, güzel yapılan ameldir. Tavsiye ederken de bu iyi, doğru ve güzeli hatırlamak ve bir tavsiyede bulunacaksak da kibirli ve üstencil bir yerden bu tavsiyede bulunmak değil de aynı yerden aynı mücadeleyi veren kişi konumundan ona tavsiyede bulunmanın ve güzel bir hitapla, güzel bir şekilde tavsiyede bulunmanın çok da değerli olduğunu düşünüyorum. Ki bunu zorlamadan, karşı tarafa alan açarak, şefkatle ve lütfen ben diliyle yapmaya özen gösterin. Evet, Bu benim tabii. düşüncem diyerek. Çünkü daha güzel oluyor, daha hoş oluyor. Kendi o kadar güzel ki bu. Yani tek başına yani sen diyelim ki salih amel iman ettin, salih amel işledin, çok güzel işler yapıyorsun. Ama doğru bir toplum içerisinde de bulunmadığında tek başına kalmışlık ve yalnızlık yaşayacaksın. Ama kendin ve başkalarının güzel olduğu bir toplum oluşturmaya çalıştığımızda yalnızlık hissi de gidiyor aslında. Sonlandırırken vel asr innel insane lefî husr illellezine amenü ve amilus salihati ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Bunu da bugün inşallah böyle biz vesile oluruz okumanıza. Bizim için de okuyun. Diğer surelerde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi diyelim. bakın, sağlıcakla Kendinize iyi kalın, bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.